teknemin altının zehirli boyasının yenilemesiyle ilgili bir işe kalkışıyorum. Daha önce hep başkalarına yaptırdığım işi bu sefer kendim becerebileceğimi düşünüyorum. Halihazırda çok da kirli olmayan bir zeminimiz var ama dikkat edeceğiniz gibi ufak ufak artık oluşumlar başlamıştı. 2 sene olmuştu zehirliye atalı. Daha önce de Jotun'un antipestasları üstüne kullandığımız zehirlisini kullanmıştım. Memnun kaldıydım. Bu sene de aynı şekilde uygulamayı düşünüyorum. Uygulamayı römorkun üstünde yapacağım. Su hatlarındaki yıpranmalar ortada. Daha önce ufak bir zımpara yaptım o kenarlara. Ama şu anda tamamen altını öncelikle zımparalayacağım. Ve daha sonra önce astar ve sonra en az 2 kat zehirli boya atmak suretiyle uygulama yapmayı planlıyorum. Bakalım. Teknemiz 4.70 boyunda. Ufak bir tekne. Hep beraber uygulama çalışmamızı göreceğiz. Uygulamamıza 120'lik zımparayla başladık. İlk deneme amaçlı biraz sürttüm. Yeterli olacak gibi gözüküyor. Devamını takip edelim. Su hattı çizgisini belirlemek ve jel kotu korumak için maskeleme bandı uygulamamız gerekiyor. 3M'in maskeleme bandımız var. Eğer uzun süre bant üstünde kalacaksa bunun mavi olanını tavsiye ediyorlar. Maskeleme bandı uygulamak çok önemli. Bunu düzgün uygulamak daha da önemli. Bu aralarda boşluk kalırsa ileride boya yaparken oralarda boya girecektir. Dengesiz bir çizgi oluşur.
Daha önce makineyle zımpara yapıp erişemediğimiz yerleri 80'lik sünger zımparayla zımparaladık. Artık küçük tamirlere hazırız. Altımızda olabildiğince temizlenmiş oldu. Son bir kat yıkama yapıp küçük tamirlere başlayacağız. Bir iki yerde böyle ufacık yer var. Bir jel kot tamir macunu aldım. Bir de onu uygulamayı göreceğiz. Hadi bakalım. Küçük ozmoz delikleri için şu ürünü tavsiye ettiler. Kot filler diye bir ürün. Çift komponentli bu sertleştiricisi. Çok az bir yer yapacağım için çok küçük kullandım. Bu ikisi karıştırılmak suretiyle iyice karışacak. Kendi spatulası da içinde çıkıyor. Uygulanacak ve 10 dakika içerisinde de kuruduğunu söyleyen bir ürün. Bakalım nasıl yapacağız. Evet, çok az da sertleştirici ilave ettik. Bunları hızlı bir şekilde 2 dakika boyunca karıştıracağız iyice. Yeterince karıştırdıktan sonra ihtiyaç olan yere uyguluyoruz iyice. Daha sonra fazla kısmını zımparalamak suretiyle düzleştirebileceğiz. Gördüğünüz gibi beyaz renkli bir ürün. Ama her türlü boyanabiliyor. O yüzden renk konusunda sıkıntımız olmaz. İyice doldurduğumuzdan emin olalım. Sertleşmeye başladı bile. Ürünü çok az uyguladım. Tahminimden çok hızlı, hatta uygularken dondu. Zaten şu kadar büyük gözüktüğüne bakmayın, minicik noktalar vardı. Onları doldurmak için yaptık. Bir 80'lik bir de 120'lik zımparam var, sünger. Bunlarla bakalım düzeltmeye çalışacağız. Soğuk bir birayı hak ettik. Biraz yorulduk. Gözümüzün kenarlarında oluşan zamanla çatlak ve silikonları olduğunca temizledik. Kazımak suretiyle. Şimdi buralara tamir yapacağız. Yan dolaplarımızdan o kenarlarını temizlediğimiz yere Sika'nın 292'yi silikonuyla dolgu yapacağız. Jel kot tamir macunuyla çok verim alamadık. Çok sertleşiyor. Bu silikonla şu araları doldurup sızdırmazlık sağlamaya çalışacağız. Tamam. Evet, sıra geldi en sonunda astarı atmaya. Altımızı temizledik. Son zımparadan sonra da yine tekrar bir iyice basınçlı suyla yıkadık. Maskeleme bandımızı çektik.
Bakalım. Öyle bismillah diyeceğiz. Boyamaya başlayacağız. Çift komponentimiz var. Bunun içindeki epoksi sertleştiriciyi boyanın içine döküyoruz. Olduğu gibi zaten kendi ölçüsüne göre çıkıyor kutunun içinden. Ve iyice karıştıracağız. Evet. Teknemizin astarını yaptık. İşte 1 kiloluk bile değil. 1 kilodan biraz az. Anca yetti hatta yani. Biraz daha olsa iyi olurdu. Ama sonuçta astar bu. Kurumayı bekledikten sonra ilk kat zehirli atacağız. Evet, zehirlimizin ilk katını vurmaya başladık. Zehirli boya bayağı koyu bir şey. Dibe çöküyor ve çok iyi karıştırılması gerekiyor. Çünkü bütün değerli kısmı dipte. Uzun bir süre karıştırmam gerekti. Kolay kapatıyor ama kapatması yeterli değil. Zehirli boyayı ne kadar kalın atarsak o kadar iyi. En az 2 kat atacağız. Bekleme sürelerine çok dikkat etmemiz lazım. Öbür türlü çok kısa sürede özelliğini yitiriyor. Evet, sonunda ilk kat zehirli boyamızı bitirdik. Oldukça iyi oldu. Bayağı da bir boyamız var. İkinci, üçüncü katı rahat rahat atabiliriz. Ama bekleme süremiz var 8 saat. O yüzden artık bugün yapamayacağız. Başka bir hafta sonu görüşmek üzere. Artık bir hak ettik.